Bugün rahatım, sadece bana cacık yapmak kaldı. 3 tane cacık yapacağım. İlki Cunda Adası cacığı, birebir ölçülü. Daha sonra Bitlis'e ait bir cacık yapacağız. Daha sonra da yıllar önce, belki de 2 sene önce söz verdiğim Aydın Boysan'ın cacığını yapacağız. Herkes yapabilsin diye ölçülü yapıyorum. 1 su bardağı hemen kabın içine, yoğurdun içine. Şu bir. Mutlaka süzme yoğurt. Bu ara çok fazla herkesi dertli görüyorum. Instagram'da Güzin abla gibiyim. Hala Instagram'ı takip etmeyenler var. Şu Instagram'ı takip edelim. Yalnız bırakmayın beni orada. Koray, sen nasıl bu kadar neşeli oluyorsun diyenler olabiliyor. Kaşıkla şöyle ilk başta bir çırptıktan sonra dışarıdan ben de çok mutlu gözükebilirim. Yarım demet nanenin sadece yapraklarını kullanıyoruz. Tek tek ayırıyoruz. Mutlu gözükebilirim. Girdiğim ortamları bozmam. Hep pozitifimdir. Ama içeriden baktığınız zaman benim rahatlamak için ameliyata ihtiyacım var. Beni böyle ikiye kesip yıllardır biriktirdiğim mutsuzluğu, hayal kırıklarının içimden alınması lazım. Yani öyle konuşmakla filan da hallolacak gibi değil. Kimse kimsenin iç dünyasını bilemez. Bakın, yarım demet nanenin sadece yaprakları. Çok sevdiğim bir söz var. Madem ki hatırı yok bunca senenin, namı namet olsun geri dönenin. Hayat felsefesi olması lazım insanlar için bunun. Vallahi ben artık kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir şey. Naneleri ince ince kıydım. İş hayatında zaten olacağı varsa olur. Eğer aşk hayatında da sizi seven eninde sonunda sizin yanınızda olur. 2 tane sarımsak. Sarımsağı hemen eziyoruz. Sarımsak içine. Yarım çay kaşığı tuz. Tuz size kalmış, ne kadar isterseniz. Çay bardağı ölçülü yapıyoruz. Zeytinyağı. Yarım çay bardağı zeytinyağına ihtiyacımız var. Şöyle bir kere kaşıkla karıştırdıktan sonra artık kaşık burada işimizi görmez. Çırpmamız gerekiyor. Zeytinyağının tamamen birleşmesi ve sarımtırak bir hale gelmesi lazım. Şöyle 1 dakika çırptıktan sonra bakın şu sarımtırak, hafif sarımtırak rengi almalı zeytinyağının. Köşede sırasını beklemeye devam etsin. 2 tane salatalık. Salatalıkların hemen şu uç taraflarını kesiyoruz. Tamamen kabuksuz olması lazım. Ve ikincisini de soyduktan sonra hemen kabuklar çöpe. Burada bir tanesinin hemen ortadan 2'ye kesiyoruz. 2'ye kestikten sonra sadece bir tanesini yalnız içine alıyoruz. Şunları göz hakkı isteyen hemen yuvarlayabilir. Şimdi bu ikisini hemen içine aldım. Hemen içine. Bakın, diğerinin içine almıyorum. Halka halka. Bazı yerler tamamen hepsini halka halka kesiyor. Bazı yerler ise dolapta kaldığı zaman sulanmaması için yarısının içine alıyor. Kesinlikle karıştırmıyorum. Kesinlikle. Üstünü, salatalığın üstünü tamamen tuzluyorum. 10 dakika boyunca karıştırmadan dolapta bekletiyorsunuz. Hemen bu dolaba. Burada bana en az 9 dal dereotu lazım. Hemen ince ince dereotunu kıyıyoruz. Yalnız burada çok ince olmalı. Çok ince. Bizim bu başta konuştuğumuz milletin sinirinin bozukluğu, can sıkıntısı olması bazılarına boş konuşma gibi geliyor. Siz o salakları aldırmayın. Tuzladığımız salatalığı aynen bu şekilde bıraktık. Tamamen içine işledi. Ya Koray, altı üstü bir cacık yapıyoruz. Güzel yapıldığı takdirde cacık çok önemli bir meze. Şöyle yarı çizgili yapalım. Bizim seyredeceğimiz maç 4'te olduğu için 1,5 saat var. O yüzden rahatım. Birebir Cunda Adası cacığı yaptık.
Bakın görüyor musunuz? En ufak su yok. Bak yan tutuyorum. Dökülmüyor görüyor musunuz? Önemli olan bu. Kıvamı bu. Hemen bunlar dolaba. Bitlislilere ait bir tarif. Bitlis cacığı. Yine saplarını kesiyoruz. Ve yine kabuklarını soyuyoruz. Buradaki önemli nokta salatalıkları ufak ufak çok ince ince doğramamız lazım. Çok ince ince. Püf noktası bu. Çok ince ince. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Şöyle sağlamasını yapıp tekrar üstünden geçiyorum. Koray rendelesek olmaz mı? Rendelerseniz klasik cacık yapmış olursunuz. Bitlis cacığını da ince ince doğruyorsunuz. Tuz. Bolca tuzlu bir şekilde bekletiyorum. Bu sefer şu kabı kullanalım. Yine bardak kullanalım. Herkes kafasında soru işareti kalmasın. Ev yapımı yoğurt. Bakın yeni açıyorum. Yoğurdun kaymağını kullanmıyoruz. Kaymaklı bölümünü al. Ve hemen şöyle 1,5 su bardağı yoğurt. Su bardağının şöyle 1/3 kadar, bakın 1/3 kadar su katıyorum. Burada çırpıcı değil, çatal yardımıyla yoğurdu suyla birlikte dövüyorum. İyice dövdüğünüze inandıktan sonra 2 diş sarımsak, salatalıklar, tamamen sarımsağı içinde yedirdiğine inandıktan sonra elma sirkesi, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Tekrar karıştır. Burada ne kadar koyu, ne kadar sulu yapacağınız size kalmış ama birebir ölçüleri bunlar. Yani Bitlis'e de gitseniz aynen bu şekil, bu ölçülerde gelecek. Biraz nane, üstünü serpiştirecek kadar. Biraz dereotu. Çok iyi kıymalıyız. Çok iyi kıyıyoruz. Çok iyi. Ve hemen üstüne karıştır. Karıştır, karıştır. Biraz dereotu, biraz nane ve bu da hemen dolaba. Biz geçelim Aydın Boysan cacığına. Bunu 2 kat, 3 kat daha dikkatli yapacağız. Aydın Boysan büyük adamdı. Cahil tayfa sevmez ama gerçekten büyük adamdı. Yine ölçülü yapıyoruz bakın. Ev yapımı yoğurt kullanıyorum. Şu 1,5 su bardağı yoğurt. Buradaki önemli nokta yoğurt mutlaka buz gibi olmalı. Dolapta, buzlukta 15 dakika beklemeli. Sanki içine su katmış gibi çok iyi çırptım. Bu sefer bir salatalık yeterli. Salatalığın arka ve ön tarafındaki fazlalığı kesiyoruz. Kestikten sonra hemen soyuyoruz. İlk başta yoğurdun çok soğuk olması gerektiğine karar veriyorlar. Daha sonra salatalığın kesiminin bile ne kadar önemli olduğuna karar veriyorlar. Ve salatalığın yoğurdun içinde, cacığın içinde hacim kazanması gerektiğine karar veriyorlar. Böyle bıçakla aynen bakın bu şekil vura salatalığı inceltiyorlar. Salatalığı bolca tuzluyoruz. Tuzla hemen yoğurdun içine tuz bolca. Adamlar geometrik hesabına kadar yapmışlar, matematik hesabına kadar. Ne kadar yoğurt kullanırsanız hacminin %7'si kadar zeytinyağı kullanacaksınız diyor. 300 ml kullanmış olduğumuzu varsayıyorum. 300 bölü 10, 30 ml. %1'i 3 ml, %7'si 21 ml. Şöyle göz hesabı hemen 21 ml zeytinyağı. Döndüre kestiğimiz salatalık ve havan. 2 tane sarımsak. Biraz tuz. Kolay ezebilmek için.
Burada tarife özen gösteriyoruz. Havan kullanıyorum. Aynı söylediği gibi. Ustaya saygı gösteriyorum. Farkında mısınız? Ne kadar iyi ezdim. Devam. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Çay kaşığının 1/3 kadar karabiber. Ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Karıştır. En az 1 saat dolapta bekleteceğim. Normalde diyor ki sabahtan yapıp öğlene kadar, akşama kadar soğumasını bekleyin diyor. Bizim o kadar zamanımız yok. Yeşillik iyidir. Bu dolaba 1 saat sonra tadına bakarız. İlk başta Aydın Boysan cacığı ile başlıyoruz. 2 sene önce söz vermiştim. Eninde sonunda yaptım, bak sözümü tuttum. Soranlar vardı. Geç de olsa ben sözümü tutarım. 2 sene mi 2 sene. Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın bakalım. Soğuk soğuk, buz gibi. Zaten buz gibi bir cacığın kötü olma ihtimali yok. Şimdi yurt dışında yaşayanlar, mesela Amerika'da yaşayanlar, adamlar ayranı bile bilmiyordu ya. Son anda bizden duyunca suyla yoğurdu karıştırmak gibi bir şey yapmaları gerektiğini anladılar. Bakın bu cacığı da yapın. Bunda hafif sirke falan da var biliyorsunuz. Açın ağzınızı. Güzel abi. Güzel. Cunda Adası cacığına sıra geldi. Bu bir kuru cacık gördüğünüz gibi. Birebir bunu yaparsanız memnun kalırsınız. Yine de bir tadına bakalım. Bir şeyler yudumlayan arkadaşlar. Ya Koray altı üstü kuru cacık yaptı demeyin. Şunu mutlaka yapın. Biraz azaldım ama ne yapalım. Aydın Boysan'ınki klasik bir cacık. Sadece doğru yaptığımız için ve çok soğuk olduğu için güzel. Bitlis iddialı. Sirkenin alttan alta gelen tadı güzel, hoş. Bunu mutlaka yine bizim tayfa beğenir ama bu efsane. Artık mutfağa arkadaşlara bakacağım. Etleri bugün onlar kızartacak. Ben kıyak takılıyorum. Cacığımı yaptım, çekiliyorum. Maçımı izleyeceğim. Tek maçım kaldı. Peru Liginden saat 4'te Crystal'ın maçı. Hepimize yine sağlık. Ha bu arada izleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Unutmadım. Boşu boşuna dinliyorsunuz. Elbet bir gün her canlı gibi siz de abone olacaksınız. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.